Merhaba arkadaşlar, Ne Nedir'in bu bölümünde Gordon Murray tarafından yapılmış 650 beygir güce sahip V12 motorlu ve 12.000 devir çeviren motoruyla efsaneler arasına yakında girecek olan T50 modelinden bahsedeceğim. Günümüz süper otomobillerine baktığımız zaman artık çok standarda bağladı. Her marka bir diğerinden daha güçlü, daha büyük, daha hızlı otomobiller üretmeye çalışıyor ve artık bu bir rutine bağladı. Her yeni süper otomobil geldiği zaman beygirler havada uçuşuyor, arabalar gittikçe genişliyor. Bununla birlikte yeni elektronik oyuncaklar da gittikçe artıyor ve süper otomobiller artık eskisi gibi sürüş zevki vermekten ziyade bir gövde gösterisi aracına dönüştü. Markalar otomobillerinin Nürburgring'e çıkartıyor. Orada en hızlı tur, en yüksek beygir, en yüksek hıza ulaşma sevdası, Koenigsegg, Porsche, Ferrari, Pagani, Lamborghini artık hepsi bu düzenin içine girmiş durumda. Otomobillerde artık kağıt üstündeki veriler sürüşten daha öne çıkıyor. Ve Gordon Murray abimiz bu duruma isyan ediyor. Ve tamamen sürüş zevki odaklı, tamamen sürücüsünü eğlendirmek için, o güzel hissiyatı verebilmek için bir süper araba yapmak istiyor. Peki kimdir bu adam dediğimiz zaman boş bir adam değil. Zamanında Formula 1'de otomobiller tasarlıyor. Özellikle Formula 1 takip edenler belki bilecektir. Fankar isimli bir otomobil var. Daha doğrusu lakabı bu. Otomobilin arkasında dev bir fan var ve bunun sayesinde difüzörden çok fazla hava çekerek arabaya yüksek miktarda downforce oluşturuyor. Zamanında bu konsepti çok yenilikçiydi. Zaten genellikle yeni şeyler tasarlayıp üreten bir adam. Formula 1 otomobiline de bunu entegre ettiği zaman araba o kadar yüksek downforce üretiyor ki inanılmaz derecede hızlı süreler çıkarmaya başlıyor. Hatta araç o kadar hızlı ki diğer otomobiller sıralama turlarında sadece bir tur atacak kadar yakıt bulundururken arabanın ne kadar hızlı olduğu anlaşılmasın diye dolu depoyla çıkartıyorlar ve buna rağmen çok büyük farklar yaratıyor. Yani yaptığı o yenilikçi tasarım Formula 1 dünyasında bayağı ses getiriyor. Tek yaptığı şey bu değil. Yine Formula 1 araçları birçok araç tasarlıyor. McLaren'da da çalışıyor. Oradaki araçları da tasarlıyor. Tabii ki bu Fancar'da FIA tarafından daha sonra her zaman olduğu gibi yasaklanıyor. Hatta bu konuya ilginiz varsa daha detaylı video içinde sağ üst köşedeki linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Onun dışında yine bu adamın yaptığı bir otomobil daha var. McLaren F1. Bu otomobil de yine zamanının çok ötesinde bir otomobil. 3 kişilik. Sürücü ortaya oturuyor ki bütün hissiyatı alabilsin diye. Arka, sağ ve soluna 2 kişi daha oturabiliyor. Yine o zamanki Ferrari'lerden, Porsche'lerden, Lamborghini'lerden daha nadir bulunuyor. Ve şu an koleksiyonerler tarafından da inanılmaz fiyatlarda hala tutuluyor. Sürüş zevki en yüksek otomobillerden biri olarak da hala değerlendiriliyor. O otomobilin de yapımcısı bu abimiz. Ve tabii ki bu kadar geçmişi olan bir insan doğal olarak diyor ki ben kendi arabamı yapacağım. Ve zamanında F1'de yaptığı hataların, kullanıcıların beğenmediği şeyleri ya da o zamanki teknolojiyle üstünden gelemedikleri şeyleri ve bu kötü özelliklere sahip olmayan yine sürüş zevkini tamamen insanlara yaşatacak bir süper otomobil yapacağım diyor ve bu T50 projesine başlıyor. Sadece sürüş keyfi odaklı bir otomobil yapmak istediği için manuel vites olmasına özellikle özen gösteriyor. Artık süper otomobillerde bunu bulmak imkansız. Çok yüksek beygirlerle birlikte kontrol edilebilmesi de zor oluyor. Ve bu otomobilleri alan kitle de manuelle uğraşmak istemediği için artık diğer markalarda hep çift kavramalı, tek kavramalı, hep otomatik şanzımanlar kullanılıyor. T50'de ise sıfırdan geliştirilmiş manuel bir şanzıman var. Arkadan itişli 4 çeker sistemi yine sürüş zevkini bozduğu için istemiyor. Ve motor. Tabii ki süper otomobil deyince akla gelecek en önemli şey kalbi, yani motoru. Bir yerden hazır satın almak yerine motoru sıfırdan geliştiriyorlar. Cosworth yapıyor. Cosworth firması zaten eskiden beridir yarış otomobilleri üstüne çalışıyor. Yarış motorları yapıyor. Zamanında rallideki Ford Escort Cosworth gibi otomobiller hep o Cosworth'ün tasarladığı motorlarla daha iyi bir şekilde olmuştur. Burada da sıfırdan yeni bir motor tasarlıyorlar. Sürüş zevki önemli olduğu için turbo olmayacak diyor. Doğal olarak atmosferik V12 bir motor istiyor ki yüksek devir çevirebilsin. Piyasadaki en yüksek devir çeviren motor olmasını istiyorlar. Cosworth de bu işe o yüzden ekstra işçilik harcıyor. Ve motorun küçük olması lazım ki doğal olarak daha hafif olsun ve hafif olması istenen bu otomobile rahatça yerleştirilebilsin. Hem boyut olarak küçük, hem hafif, hem güçlü hem de çok yüksek devir çevirebilmesini istiyorlar. Ve günün sonunda Cosworth inanılmaz bir motor geliştiriyor. 3.9 litre hacminde V12
ve 12.100 devir çevirebiliyor. Bu inanılmaz derecede güzel bir şey. Ve aynı zamanda günümüz koşullarında zor da bir şey. Evet, bu tarz yüksek devir çeviren motorlar yapmak mümkün ama bu otomobil yola çıkabiliyor. Bir pist aracı değil. Doğal olarak emisyon kurallarını geçebilen, yakıt tüketim normlarını sağlayabilen bir motor yapıp bu şekilde de 12.100 devir çevirebilmek gerçekten zor iş. Ve Cosworth'le bunu başarıyorlar. Aynı zamanda motor tepkisinin çok iyi olmasına özen gösteriyorlar. Yani gaza bastığınız gibi devirlenmesini istiyor. Bu zamanında LFA'de yapılan, Lexus LFA ile birlikte çıkan V10'daki gibi bir tepki istiyorlar. Ve günün sonunda bunu başarıyorlar. Ve 3.9 litre hacmindeki bu motor 650 beygir üretebiliyor. Tabi artık biz çok yüksek beygirlere alıştığımız için duymaya 650 çok fazla değilmiş gibi geliyor. Ama otomobil çok hafif. Sadece 980 kilo ağırlığında. 1 tonun bile altına indirmişler. Bu ağırlıkta artık B sınıfı otomobil bile yok. Hepsi 1 tonun üstünde. Ve süper otomobillere baktığınız zamansa 1500-1600 kilogramdan daha hafifini bulmak zor. Yani 500 kilogramlık neredeyse ortalamada daha hafif bir otomobil. O yüzden de 650 beygirle gayet güzel bir şekilde kombine edilmiş. Tabii ki bu hafifliği sağlamak için karbon fiber oldukça fazla kullanılmış. Yine McLaren F1'de öğrendikleri karbon fiber olaylarını artık tabii günümüzde teknoloji daha da iyi olduğu için daha da iyi bir yere getirmişler. Arabanın şasisi ve kaportasını topladığınız zaman sadece 150 kilogram ediyor. Çok hafif bir değer. Motor da küçük ve yine o da kompakt ve hafif. Diğer elemanlarla birlikte birleştirip her şeyi hafif yapıp 1000 kilonun altına düşmeyi başarmışlar. Motoru, şasisi, hafifliği bir kenara garip, değişik teknolojiler de var. Formula 1'deki fan car demiştim. Bir benzeri teknolojiyi yine burada Gordon Murray kullanmış. Otomobilin arka tarafında yine Formula 1'dekine çok benzer şekilde bir tane fan var. Tabii ki o zamanki kadar büyük değil, daha küçük. O zamanki gibi sadece downforce oluşturmak için değil, farklı amaçlar için de kullanmış, farklı modları var. Ve bunları diğer aerodinamik elementlerle birlikte birleştirmişler. Bu şekilde daha efektif şekilde kullanabilmişler. Birinci olarak yine downforce oluşturmak için kullanabiliyorlar. Yine difüzördeki valfleri açıp oradan hava çekip daha fazla downforce oluşturabiliyor. Bu şekilde downforce oluşturmaya da özen göstermişler. Özellikle arabanın çizgilerine baktığınız zaman hiçbir yerinde bir girinti, çıkıntı, köşesinde kanat, orasında hava girişi gibi şeyler yok. Tamamen sade bir tasarım yapmak istemiş. Onu da tabii ki aerodinamik olarak desteklemek için bu teknolojisinden faydalanmış. Zamanında kendi bulduğu teknolojiden. Onun haricinde yine bu fanın kullanıldığı farklı bir yer var ki benim oldukça hoşuma gitti. O da downforce, yani yere basma kuvveti her zaman ihtiyacınız yok. Süper bir otomobil olsa da düz yolda giderken çok fazla downforce üretmesini istemediğiniz zamanlar var. Böyle anlar için bu moda geçtiği zaman arabadaki downforce oluşturacak neredeyse her şey kapanıyor. Difüzörle arabanın altından downforce oluşturmuyor. Difüzörün daha düz bir hale gelmesini sağlıyor. Yani tabanı neredeyse düze yaklaşıyor. Arabanın arkasında 2 tane spoiler var. Yukarı kalkıp çoğu otomobilde olduğu gibi artık downforce üretiyor. Ama bu tersine moda geçtiği zaman kanatlar aşağı iniyor. Yani sadece kapanmakla kalmıyor. Biraz da aşağı doğru bakmaya başlıyor. Bu şekilde hava sürtünmesini oldukça azaltıyor. Yere basma kuvvetinden fedakarlık edip buradaki sürtünme kuvvetini de azaltıyor. Üstüne üstlük fanla da destekliyorlar. Bu modda fan çalışmaya başlıyor ve arabanın arkasındaki hava akışını ittiriyor. Bu üç şey birleştiği zaman aslında sanal olarak sanki araba daha uzunmuş gibi davranıyor aerodinamik olarak. Ve arabanın arkasının küt bitmesi yerine hava akışıyla birlikte daha üçgenimsi bir yapıya kavuşturuyorlar. Bu aerodinamik özelliği özel otomobillerde, hız rekoru kıran otomobillerde görebilirsiniz. Zamanında Mercedes'in yaptığı W25 Streamliner'a baktığınız zaman Streamline, yani hava akışının çok düzgün olduğu otomobiller tasarlıyorlar ki bu şekilde hava akışı herhangi bir sürtünme oluşturmasın ve maksimum hıza ulaşabilsin. Orada gördüğünüz gibi arabanın arkası çok yavaş bir şekilde incelir ve biter. Burada da bunu sanal olarak fanla birlikte yapıyor. Fan, difüzör ve kanatlar birleşiyor. Sanal olarak arabanın arkasını uzatmış gibi davranıyor. Yaklaşık 1 metre daha uzunmuş gibi bir hava akışı oluşturuyor. Bu da tabii ki son hızda daha hızlı gidebilmenizi, yakıt ekonomisinin artmasını, daha az yakıt yakmasını ve otomobilin genel anlamda daha sessiz olmasını sağlıyor. Bu modda yaklaşık %12,5,
hava sürtünmesini azaltmayı başarmışlar. Yine sürüş zevkini arttırmak için aerodinamik olarak yapılmış şeylerden bir tanesi daha var ki sanıyorum bu otomobildeki favori özelliğim benim için bu. Motorun hava girişi arabanın üstünde, tam sürücünün kafasının üstünde bir yerden başlıyor ve arkaya doğru motora kadar gidiyor. 12.100 devir çeviren V12 atmosferik bir motorla birleştiği zaman inanılmaz derecede güzel bir emme sesi çıkartıyor. Aslında motordan gelen sesi duymak, o emiş sesini duymak sürüş keyfini arttıran şeylerden bir tanesidir. Egzozdan ziyade motorun o ciğer sesini duymak her zaman daha güzeldir. Buna ek olarak tavanda olduğu için bu giriş, tavanı özel bir şekilde tasarlamışlar ve bu tavan sanki bir hoparlörmüş gibi oradaki emiş sesini arttırıyor titreşimleriyle ve direkt kabinin içine giriyor. Doğal olarak o emiş sesi arttırılmış bir şekilde ama yapay bir şekilde değil, hoparlörlerden değil, tamamen tavanın yapısı sayesinde sürücüye daha fazla bir şekilde aktarılıyor ve bu sürüş keyfini arttırmak için yapılmış şeylerden sadece bir tanesi. Böyle ince düşünülmüş şeyleri görünce benim oldukça hoşuma gidiyor. Hem düşüncesi hem konsepti hem de mühendisliği güzel olan taraflardan bir tanesi. Arabanın iç ve dış tasarımında da genel olarak farklılıklar var. McLaren F1'de olduğu gibi yine 3 kişilik ortaya oturuyor sürücü ve sağına soluna yine 2 kişi oturabiliyor. Ve otomobilde plastik hiçbir parça yok. Bu Pagani de bunu yapıyor. Bütün parçalar tamamen tek parça alüminyumdan, metalden ya da karbon fiber gibi malzemelerden oluşturuluyor. Öyle ki devir sayacının üstündeki iğne, yani sadece o kadranda hareket eden parça bile alüminyumdan tek parçadan işlenerek çıkartılmış. Vitesin kendisi yine titanyumdan tek parçadan yapılmış. Bu şekilde vites tarafından 800 gram hafifletmişler. Yine pedallar tamamen tek parça alüminyumdan işlenmiş. İçleri boş, özellikle hafiflik kazandırmak için 300 gram buradan kazanmışlar. Bu yeni otomobil konseptlerinde gördüğümüz gibi bu otomobilde dikiz aynası yok, yanlarda ayna yok. Sağda ve solda sürücünün iki tarafında ekranlar var ve kamera ile arkayı gösteriyor. Bu ilk başta aerodinamik bir şey için yapılmış gibi gözüküyor. Ama Gordon Murray'nin açıkladı, bunu aerodinamik için yapmadık. Aslında biraz mecbur kaldık tasarım açısından diyor. Şöyle ki otomobilde sürücünün çok daha yola yakın hissetmesi için ve kabini genişletmek adına sürücü biraz ileride oturuyor. Arabanın biraz daha önüne doğru oturuyor yani. Bu yüzden de tavan çizgisi ve ağ sütunu ileri doğru çok fazla eğimle geliyor. Hal böyle olunca sürücünün rahat görebileceği aynalar yerleştirememişler ağ sütunun üstüne. Onun yerine bu eski otomobillerde olduğu gibi farların üzerine, yani kaputun üstünde 2 tane ayna olmak zorundaymış. Ve bunu da yine düzgün gösterebilmesi için kocaman bir şey koymak zorundaydık. Bu da bütün otomobilin tasarımını bozardı. O yüzden böyle dijital kameralı bir yöne gittik diyorlar. Bu otomobilden sadece 100 tane üretilmesi planlanıyor şimdilik. Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama yanına gidip gerçekten üstünde göstermemizin zor olduğu otomobillerden bir tanesi. Umuyorum ki bir gün bizim ve sizin sürebileceğiniz bir otomobil olur. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı, sormak istediklerinizi ya da anlatmamızı istediğiniz diğer konuları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.